Merhaba örgü severler. Pembe Modelem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere unisex bir model olan süveter anlatımımı paylaşacağım. Ben bu şekilde gri renk tercih ettim. Sizler istediğiniz renklerde örebileceğiniz iki parça olarak örülüp daha sonra omuzlardan birleştirelim ve sonrasında yaka kısmını da misinalı şişle beraber yuvarlak bir şekilde lastik örgü ördüğüm bir model. Kenar tarafları açık, herhangi bir kol kesimimiz yok ve gördüğünüz gibi iki tarafta da bağcık kısımlarımız var. Modelime alt taraftan başlayacağım, ön taraftan ilk önce lastik kısmıyla, daha sonra kahve çekirdeği ve pirinç örgüsüyle beraber yukarıya doğru devam edeceğiz. Sonrasında yaka kısmına geldiğimizde ise yaka kısmımızı keseceğiz. Sonrasında omuzlarımızı örüp tamamlayacağız. Sonrasında arka parçamızı öreceğiz. Omuzlardan birleştirip yaka kısmından misinalı şiş ile beraber lastik örgümüzü yapacağız. Bu modelim için kullandığım ip şöyle Nako Sport Wool kullandım. Bu şekilde 7 numaralı misinalı şişle ben ördüm. Sizler düz şişle de örebilirsiniz. 195 renk koduyla beraber %25 yün, %75 akrilik bütün iplerle beraber örülebilir. Ben 7 numara şiş kullandım ama sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre azaltabilirsiniz ya da yükseltebilirsiniz şiş numaranızı. Beden için 7 numaralı şiş kullandım. Yaka için ise 6 numaralı şiş kullandım. Yaka için mutlaka 1 numara küçüğünü tercih edin. Çünkü daha güzel görünmesi için, ayrıca misinalı şiş olması gerekir yuvarlak yaka olarak görünmesi için. Toplamda 1,5 yumak ip kullandım. Genişlik olarak 26 santim, boy ölçümüz ise 35 santim oldu. 6-12 aylık bebekler için gayet uygun bir ölçü oldu. Şöyle gömlek üstüne, body üstüne giydirebileceğiniz harika bir model oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi modelimize başlayalım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi modelimize geçelim. Süveterimize başlangıç aşamasında 7 numaralı şiş ve 40 ilmek şişimize atarak başladım. Bir düz bir ters örgü ördüm. Lastik örgümüzü toplamda 1, 2, 3, 4, 5 şu ters ilmeklerimizden saydığımızda ters sıralarımızı 5 sıra örmüş oldum. Sizler isterseniz daha da uzatabilirsiniz ama benim yapacağım model için 5 sıra yeterli oldu. Şimdi bir üst sırada modelimizi kuracağız. Modelimiz için ön yüzdeyiz bu arada. İpimiz sol tarafta. İlk ilmeğimi bir düz ilmek olarak örüyorum. Daha sonra 2 ilmek haroşa. 1, 2. Sonrasında 3 ters ipimi kendi tarafıma alıyorum. 1, 2, 3 ters. Daha sonra ipimi diğer tarafa alıyorum. Burada modelimin olduğu, kahve çekirdeği modelimin olacağı 3 düz ilmek. 1, 2, 3. Daha sonra 3 ters ilmek. Kahve çekirdeği modelin her iki tarafında 3 ters ilmeğimiz olacak. Şimdi orta bölümde 16 ilmekten oluşan pirinç modelimiz olacak. Pirinç modelimiz tekli pirinç olarak ilk başta bir düz bir ters örgü öreceğiz. Bir düz bir ters. 2. Bir düz 3. Bir ters 4. Bir düz 5. 6. 7 düz, 8 ters, 9 düz, 10 ters, 11 düz,
12 ters, 13 düz, 14 ters, 15 düz, 16 ters. Ters ilmekle tamamladım. Daha sonra 3 ilmek ters öreceğiz. 1 2 3. 3 ilmek tersimi örüyorum. Sonrasında ipi diğer tarafa alıyorum. 3 ilmek düzümü örüyorum. 1 2 3. 3 ilmek düzümü ördüm kahve çekirdeği modelim için. 3 ilmek tersimi örüyorum. 1 2 3. Daha sonra 2 ilmek haroşa ve 1 ilmek kenar ilmeğimiz, düz ilmeğimizi örüyorum. Böylelikle sıramı tamamlamış oldum. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Arka tarafında kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Önden ilmeklerimizi ördük. Arkadan kenar ilmeklerimizi örmeyeceğiz. 2 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Daha sonra burada arkada 3 ilmek ters olarak ördüğümüz 3 ilmeği önden arkada düz olarak öreceğiz. 1 2 3. Kahve çekirdeği modelimizin olduğu yeri de 3 ters olarak öreceğiz. 1 2 3. Daha sonra ipimizi diğer tarafa alacağız. Yine kahve çekirdeğin yanındaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi düz ilmeklerden sonra 16 ilmek pirinç modelimiz var. Şimdi pirinç modelinde ön sırada bir düz bir ters ilmeklerimizi ördük. Arka sırada ise düz gördüğümüz ilmeği ters, ters gördüğümüz ilmeği düz şekilde öreceğiz. Yani lastik örnekteki gibi ilmeklerimi gördüğümüz şekilde örmeyeceğiz. Şimdi bu ilmeğimizi arka tarafta en son ters bitirmiştik. Yani düz tarafta en son ters bitirmiştik. Arka tarafta bu düz bir şekilde görünüyor. Şimdi bunu ters öreceğiz. Ters gördüğümüz ilmeği düz öreceğiz. Düz gördüğümüz ilmeği ters öreceğiz. Ters gördüğümüz ilmeği düz öreceğiz. Yine ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz gördüğümüz ilmeği ters, ters gördüğümüz ilmeği düz şeklinde örüyoruz. Düz görüyoruz, ters örüyoruz. Ters görüyoruz, düz örüyoruz. Tekrar burada şimdi 3 ilmeğimiz var. Evet, geldik. 16 ilmeğimizi ördük. Düz örgüyle tamamladık. Şimdi burada arkada 3 ters ilmeğimiz vardı. Kahve çekirdeği modelimizin yanında 3 düz ilmek öreceğiz. 1 2 3. Daha sonra kahve çekirdeği modelim için 3 ters. 1 2 3. Sonrasında 3 düz, 1 2 3, 2 ilmek haroşa ve bir kenar ilmeğimizi, ipimizi kendi tarafımıza şu şekilde alıp örmeden diğer şişime geçiriyorum ve ön yüze geliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde şimdi kenar ilmeğimizi örüyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra 2 ilmek haroşamı örüyorum ve 3 ilmek tersimi örüyorum. 1 2 3. Şimdi burada 3 ilmek düzümüzün olduğu yere geldik. 3 ilmek
düzümüzün olduğu yerde kahve çekirdeği modelini yapacağız. Şimdi 3 ilmekten oluşan bu modelimizin 3. ilmeğini alıyoruz. 2 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. 3 ters örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yine geldik pirinç örneğimizin olduğu yere. İlmeğimizi ters örgü olarak görüyoruz ve düz örüyoruz. Düz, ters, düz, ters, düz. Gördüğünüz gibi düz bu. Düz ilmeğimiz düz bir şekilde görünüyor. Ters örüyoruz. Ters bir şekilde görünüyor. Düz örüyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. 16 ilmeğimizi tekli pirinç olarak bitirip tamamladım. Şimdi buradan yine 3 tersimizin olduğu yere geldik. 3 ters. Daha sonra kahve çekirdeği modelimizin olduğu yere geldik. 3 ilmek üzerinden yapıyoruz. 3. ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz. 2 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. 1 ilmek doluyoruz. 1 ilmek örüyoruz. 3 ters örüyoruz. 1, 2, 3. 2 ilmek haroşamı ördükten sonra 1 ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de ön yüzden ördüm. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ipim benim tarafımdayken diğer tarafa alıyorum ipimi. Daha sonra 2 ilmek haroşamı örüyorum. Sonrasında 3 ilmek düzüm var arka tarafta. 3 ilmek tersim var. Kahve çekirdeği modeli için ilk ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğim doladığım ilmek. Onu da örüyorum. Daha sonra 3. ilmeğimi de ters örüyorum. 3 ilmek düz tekrardan. Daha sonra pirinç modelimin olduğu yere geldim. Pirinç örgü modelimde ilmeğimi düz örgü olarak görüyorum ve ters örüyorum. Bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, bir düz, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz şeklinde yine lastik örnek örer gibi örüyoruz. Sadece gördüğümüz ilmekleri tersine örüyoruz. Yani düz görüyorsak ters, ters görüyorsak düz örgü örerek pirinç modelimizi oluşturuyoruz. Şöyle şu şekilde görüntümüz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve 3 düz ilmeğimin olduğu yere geldim. 1, 2, 3. Daha sonra ipimi kendi tarafıma alıyorum. 3 ters ilmek örüyorum. 1 ajurumuzun olduğu yer doladığımız ilmek. 2, 3. Daha sonra 3 düz ilmek örüyorum. 2 ilmek haroşa ve arka tarafta olduğumuz için ilmeğimi örmeden ipimi kendi tarafıma alıp şişime geçirip bırakıyorum. Ve tekrar ön yüze geliyorum.
Modelimiz de böyle oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi kahve çekirdeği için modelimizi yaptık. Ön yüze geldiğimizde yine aynı şekilde örgümüzü örüyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra 3 ilmek ters örüyorum. Bu sırada kahve çekirdeği modelimiz için ilmeklerimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Daha sonra 3 ters. Sonrasında pirinç modelimizi yapıyoruz. Ters görüyorum, düz örüyorum. Düz görüyorum, ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğimizi pirinç örgü olarak ördüm. 3 ters örüyoruz daha sonrasında. Kahve çekirdeği modelimizin olduğu yere geldiğimizde ise ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek haroşa, 1 ilmeği de örüyorum. Kenar ilmeğimizi örüp tamamlıyorum. Arka sırada da yine aynı şekilde ilerliyoruz. Haroşa kısımlarımızı haroşa, düz kısımlarımızı düz, pirinç örneklerimizi yapıp sıramızı tamamlayalım. Ön yüze tekrar kahve çekirdeği modelini yapmak için gelelim. Tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde ilk ilmeğimiz, kenar ilmeğimizi örüyoruz. 2 ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra 3 ilmek tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Kahve çekirdeği modelimizin olduğu yere geldik. 3. ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizi düz bir şekilde örüp bir dolayıp bir düz örüyoruz. 3 ters örüyoruz. 1, 2, 3. Daha sonrasında pirinç örneğimizi örüyoruz. Bir düz, bir ters olarak ilmekleri gördüğümüz şekilde değil, diğer şekilde, yani düz görüyorsak ters, ters görüyorsak düz bir şekilde örüp tekli pirincimizi bu şekilde oluşturuyoruz. On 16 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Tamamladık 16 ilmeğimi. 3 ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimiz var. Kahve çekirdeği modelimiz için. Modelimiz için 3. ilmeğimizi alıyoruz. İlk 2 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Ve ilk ilmeğimi örüyoruz. İkinciyi doluyoruz. Üçüncüyü düz bir şekilde örüyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek haroşa ve bir kenar ilmeğimizi örerek sıramı tamamlıyorum. Daha sonra arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta ise ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kendi tarafımda ipi. Diğer tarafa alıyorum ipi. 2 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonrasında 3 ilmek ters örüyorum. Doladığım ilmeği de ters örgü olarak örüyorum. Sonrasında 3 ilmek düz örüyorum. Sonrasında 16 ilmek
pirinç örneğimi örüyorum. İlmeklerimi düz görüyorsam ters, ters görüyorsam düz bir şekilde örüp sıramı ilerletiyorum. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Bir sırada, bir ön sırada kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Ajur kısmımızla beraber. Diğer ön sıramızda ise önden düz, arkadan ters örgü olarak devam edeceğiz. Pirinç örgümüze devam edeceğiz. Ters düz ilmeklerimizi öreceğiz. Pirinç 16 ilmeğimi tamamladım. 3 düz ilmek ördüm. Daha sonra kahve çekirdeği modelim için 3 ters ilmek örüyorum doladığım ilmekle beraber. 3 düz ilmek örüyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum ve kenar ilmeğimi örmeden kendi tarafıma ipimi alarak kendi yönüme, diğer şişime geçiriyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. İkinci kahve çekirdeği modelimi de yaptım. Gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Şöyle ters ilmeklerimiz her iki kenarda, köşede hem kenar ilmeğimiz, haroşamız, ortada pirinç örneğimiz. Bu şekilde yakadaki yuvarlak bölüme kadar yapacağız. Daha sonra yuvarlak bir şekilde yakamızı keseceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar örgümüzü devam ettirelim. Yukarıya doğru örneğimizi devam ettirdik ve kenar haroşalarımızı şu bölümümüzü saydığımızda toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diş haroşa sıramız oldu. Kahve çekirdeği modelimizi saydığımızda ise 2, şu yerleri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. kahve çekirdeğimi de yaptım. Ortadaki pirinç örneğimi de gördüğünüz gibi devam ettirdim. Şimdi yaka kısmını yapacağız. Yaka kısmını yapmak için omuzlarda belli bir sayı bırakacağız. Bu sayı da şu pirinç örneğinin her iki tarafındaki 2 ilmeği omuzlara katıp ortadaki ilmeklerimizi tek seferde keseceğiz. Şimdi yine modelimizi devam ettirmek için ilk ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi yapmıştım. Bu sırada 3 ilmek düz öreceğim. Daha sonra 3 ilmek ters öreceğim. İki ilmeğimi de pirinç örgü öreceğiz. Bir düz, bir ters. Daha sonra tüm ilmekleri tek seferde kapatacağım. Bir ilmek örüyorum. Sıradaki ilmeği yine pirinç örneğiymiş gibi ters örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmek düz örmemiz gerekiyor. Düz örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra ipimi kendi yanıma alıyorum. Ters örmem gereken ilmeği ters örüyorum. Daha sonra kesiyorum. Sıradaki ilmeği düz örmem gerekiyor. Düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatıp kesiyorum. Sıradaki ilmeği ters örgü örüyorum. Kesiyorum. Düz örgü örüyorum. Kesiyorum. Bu şekilde pirinç örneğindeki ilmeklerimiz 2 adet kalana kadar ilmeklerimi kesmeye
devam ediyorum. İlmeklerimi yönlerine göre örüp tamamlıyorum. Şurada hemen bir ilmek daha keselim ve sonuncu ilmeğimizi de kesip böylelikle yaka kısmını kesmiş oluyoruz. Burada 2 ilmeğimiz kaldı. Şuradaki şişimizdeki ile beraber bir ilmeğimi de ters örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi ters, 3 ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi haroşa ve 1 ilmeğimi, sonuncu ilmeğimi de kenar ilmek olarak örüyorum. Ve gördüğünüz gibi yaka kısmını da bu şekilde kesmiş olduk. Daha sonra arka tarafa geliyorum. Arka tarafta ilmeklerimi bir ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi yine düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve 2 ilmeğim kaldı burada. Yine pirinç örneğimi devam ettirerek ters ve düz olarak örüyorum. Daha sonra tekrar ön yüze geliyoruz. Şöyle, şimdi omuz kısmımızı yukarıya doğru devam ettireceğiz ve yine kesimlerimize devam edeceğiz. Ön yüze geldiğimizde şimdi tekrardan kesim çalışması yapacağız. Ve burada da her bir sırada birer ilmek keserek 3 ilmek daha kesip şöyle omuz kısmını tamamen oturtacağız. Şimdi burada ilmeğimizi keseceğiz. Buradaki ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz düz. Pirinç örneğinde düzse ters örmemiz gerekiyordu. Bu ilmeğimi de ters bir şekilde kesiyorum. İki ilmeği bir ters bir şekilde örüyorum. Daha sonra 3 ilmek ters ve kahve çekirdeği modelimi yürütüyorum. 3. ilmeğimi 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir doluyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek ters ve 2 ilmek haroşa ve bir ilmek de son ilmeğimi de ördüm ve arka tarafa geçtim. Yine omuz kısmımızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. 3 ilmeğimi düz bir şekilde ortadaki kahve çekirdeği modelim için örmem gereken 3 ilmeği de ters örüyorum. Doladığım ilmeğimi de ters. 3 ilmek düz. Ve buradaki ilmeği de ters örgü olarak örüyorum. Daha sonra ön kısma geçiyoruz. Ön kısmımızda şimdi 2 ilmek daha kesim çalışması yapacağız. Şöyle getireyim. Burada 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği bir ördükten sonra 2 ilmeği ters örüyorum. Sonrasında 3 ilmek düzümü örüyorum. 3 ilmek tersimi örüyorum. 3 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek
haroşamı ördükten sonra kenar ilmeğimi de örüyorum. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi yönlerine göre örüyoruz. Tekrar ön yüze geliyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde şimdi şu ters ilmeklerimizin olduğu yer var. Burada ilmeklerimiz 2 ilmek ters olarak devam edecek. Son kesimimizi yaptıktan sonra birkaç sıra daha örüp omuz kısmımızı sonlandıracağız. İlmeklerimizi kapatmayacağım ben. Şişimizde bekleteceğiz. Daha sonra diğer omuzu öreceğiz. Aynı şekilde kesim çalışmalarımızı yaptıktan sonra arka kısmı öreceğiz. Şimdi buradaki ilmekler ters kalacağı için ters olarak örelim. 2 ilmeği bir. Daha sonra sıradaki ilmeği ters. Sonrasında 3 ilmeğe üstünden atlatıp kahve çekirdeğimizi yapıyoruz. Modelimizi. Sonrasında yine 3 ilmek tersimizi örüyoruz. 2 ilmek haroşa ve 1 ilmeğimizi de kenar ilmeği olarak örüp tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek omuz kısmımızda gördüğünüz gibi kaldı. Şimdi bu şekilde birkaç sıra daha örüyoruz. Herhangi bir kesim çalışması yapmadan daha sonra şişimizde ilmekleri bekletiyoruz. Süveterimizi yukarıya doğru ilerlettik ve şu kahve çekirdeği modelimizi toplamda 16 adet olacak şekilde yaptık. Ve şişimizde 11 ilmek kalmıştı. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimizi, kenar ilmeklerimizi örmeye devam ettik. Daha sonra bu köşeden lastik kısmımızı, yaka kısmımızı örerken ilmeklerimizi çıkartarak devam edeceğiz. Ve daha sonrasında en sonki kahve çekirdeği modelimi yapıp arka taraftan örüp ön yüze geldim. İlmeklerimi ilmek tutucuya böyle bu şekilde geçirdim ve bekletiyorum. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Diğer tarafta ipimi arka taraftan takıp örmeye devam ediyorum. Daha sonra ön yüze geliyorum. Ön yüzde de kesim çalışmalarımızı şu kenar bölümlerimizden aynı diğer tarafta olduğu gibi bu tarafta da simetrik olarak yapıyoruz. Burada da yine 11 ilmek bırakıyoruz. Daha sonra kalan 11 ilmeğimizi yukarıya doğru diğer taraftaki sıra sayısı kadar yapıp tamamlıyoruz. Ve böylece ön kısmımızı süveterimizin bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu omuz kısmımızı da yapıp tamamlayalım. Daha sonra arka kısım için arka kısımda herhangi bir model çalışmamız olmayacak. O kısmı da örüp tamamlayacağım ve size sıra sayısını ne kadar örmeniz gerektiğini söyleyeceğim ve sonrasında omuz birleştirmeleriyle geleceğim. Ön parçamızı tamamladık. Bir tarafı ilmek tutucuya, bir tarafını da şişe geçirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde 11 ilmeğimizi de belli bir müddet ördük. Ve toplamda kahve çekirdeğimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 adete tamamladıktan sonra arkadan örüp ön tarafa geldik. Şimdi bu parçamızı bir kenara ayırıyoruz. Ben arka parçamızı da ördüm. Arka parçamızda herhangi bir model çalışmamız yok. Şu şekilde dip kısmını başladım. Ön tarafı 40 ilmekle başlamıştık. Arka tarafı 38 ilmekle 2 ilmek eksik başladım. Daha sonra 5 sıra tekli lastik ördüm. Bir ters bir düz. Sonrasında ise bir kenar ilmeği ve 2 haroşa ilmek olmak üzere diğer ilmeklerimiz önden düz, arkadan ters olacak şekilde yukarıya doğru ördüm. Kenar sıra sayımızı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sıra yaptım. 30 haroşa sırası. Ön parçamızda ise bu sıra 32 haroşa sırası. Ön omuz kısmının biraz arkaya dönmesini istediğim için 2 sıra burayı eksik yaptık. Şimdi kollarımızı ayırıp
ortadaki ilmeklerimizi keseceğiz. 11 ilmeğimizi öreceğiz. Daha sonra kesim çalışmamızı yapacağız. İlk 11 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 ilmek daha örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde ortadaki ilmeklerimizi kesiyoruz. 38 ilmekle başladık. Omuzlarımızı 11-11 toplamda 22 ilmek 38 ilmekten eksiltiyoruz ve 16 ilmeğimizi ortada kesim çalışmasını yaptık. Her iki omuzda da 11 ilmeğimizi bırakıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi keserek ilerledik. Şimdi bakalım, sayalım kaç ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir adet daha kesmem gerekiyor. Toplamda 11 ilmeğim kaldıktan sonra ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi örgümüzün ters tarafındayız. Şöyle. Daha sonra diğer ön parçamızı da alıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle koyacağız ve kesim çalışmalarımızı yapacağız. Şuraya bir şiş geçirip geliyorum. Şimdi omuzlarımızdan birleştirme işlemi yapacağız. Birleştirme işlemi için önden ilmeklerimi örmüştüm. Şu kesimimizi yapmıştık. Daha sonra arkadan da şu kalan 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmeğimizi şöyle ördüm tersten de. Ve ön yüze geldim. Şimdi ön yüzde birleştirme çalışması yapacağız. İki parçanın şu iç kısımları, biraz ipler böyle salkım saçak oldu. İç kısımları, yani şu düz kısımları birbirlerine bakacak şekilde şöyle bu şekilde yaptım. Daha sonra omuz kısımlarından birleştirme çalışması yapacağız. Şimdi şurayı da bir geçireyim. Şuradan bir birleştirelim ilk. Şimdi karşılıklı olarak birleştirme çalışmasını yapalım. İki iç yüzeyi birbirine doğru getirdik. Daha sonra ilk şuradan alıyoruz ilmeğimizi. Sonra diğer taraftan alıyoruz ve örüyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeklerimizi bir önden bir arkadan alıp örüyoruz. Şöyle. Daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde omuz kısmındaki 11 ilmeğimizi
bir öndeki şişten bir arkadaki şişten alıp örüyoruz. Daha sonra sağ şişimize 2 tane ilmek olduğunda arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirip kesiyoruz ve bu şekilde ilmeklerimizin tamamını sırayla keserek tamamlıyoruz. 11 ilmeğimizi tamamladıktan sonra diğer omuzumuzu aynı şekilde tamamlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tamamladık. İç kısmımız bu şekilde tamamlandı. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde şişlerimi geçireyim. Orayı da birlikte keselim. Diğer tarafı da aynı şekilde şişe geçirdik. 11 ilmeğimizi şöyle şişlere karşılıklı olarak şimdi tamamlayacağız. Şöyle bir ön taraftan bir arka taraftan ilmeğimizi alıp örüyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi de alıp örüyoruz ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz ve bu şekilde 11 ilmeğimizi tamamladıktan sonra iki tarafında omuz kısmını bitirmiş ve yaka kısmına gelmiş olacağız. Omuz kısımlarımızı tamamladıktan sonra yaka kısmımız için lastik çalışması yapacağız ve ilmeklerimizi çıkartacağız. Ben ilmeklerimi bir tığ yardım ile çıkartacağım. Sizler isterseniz şiş ile de çıkartabilirsiniz. Şöyle şu taraftan başlayacağız. Şu taraftan şöyle ilerleyeceğiz ve arkadan yine aynı noktaya geleceğiz. Şimdi şu noktaya, şu omuz çizgisinin olduğu noktaya batıyoruz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimizi aldık. Daha sonra böyle sıradaki boşluklara atlamadan şöyle sırayla batacağız. Şöyle çıkartıyoruz ve şişimizi geçireceğiz. Geçirdik. Daha sonra sıradaki yerden alıyoruz. Tığ yardımıyla şişimizi geçiyoruz. Sırayla şöyle ilmeklere batıp şöyle ilerliyoruz. Kesim yaptığımız bütün bir yakayı dönerek ilmeklerimizi çıkartacağız. Burada misinalı şiş olması önemli. Çünkü yuvarlak bir şekilde öreceğiz. Herhangi bir dikil çalışması olmadan 40 santimlik 60 santimlik misinalı şişler işinizi görecektir. Sırayla şöyle gördüğünüz yerlere batışlarımızı yapıp ilmeklerimizi alıp şişimize geçireceğiz. Bu şekilde ilerleyelim. Yakadaki bütün ilmekleri çıkartalım. Şöyle gelelim. Önden ilerleyelim ve arkadaki ense kısmından da yine aynı şekilde şu bölümlere şöyle şu şekilde alıp yine aynı noktaya gelelim.
Yaka kısmı için bütün ilmeklerimizi yuvarlak bir şekilde çıkardım ve toplamda çıkardığım ilmek sayısı 70 ilmek oldu. Şimdi yuvarlak bir şekilde bir düz bir ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şöyle lastik, tekli lastik şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sıra sonunda herhangi bir geri dönüş yapmadan yine ileriye doğru örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk başlangıç noktama kadar öreyim. Orayı tekrardan gösterelim. Başlangıç noktasına tekrardan geldik. Bir düz bir ters örerek şu başlangıç noktasını belirlemek için de bir ayraç koyalım. Herhangi bir geri dönüş yapmıyoruz. İleriye doğru ilerliyoruz. Ve en sonda ters ilmekle bitirmiştik. Ve sıradaki ilmeğimizi düz ilmek olarak tekrar örmeye devam ediyoruz. Böylelikle yakamızı yuvarlak bir şekilde örmeye devam edeceğiz. 4-5 sıra kadar yaka için öreceğiz. Daha sonra örerek kesim tekniğiyle beraber ilmeklerimi kapatacağım. Ya da sizler hangi yöntemle kapatıyorsanız o şekilde de ilmeklerinizin tamamını tek seferde kesebilirsiniz. Şimdi 4-5 sıramı öreyim. Daha sonrasında size kesim çalışmasıyla beraber videomuza devam edelim. 5 sıra örerek yaka kısmında yine başlangıç noktamızın olduğu yere geldik. Ve şimdi kesim çalışması yapacağız yaka kısmımızda. İlk ilmeğimiz düz bir şekilde öreceğiz. İkinci ilmeğimiz ters bir şekilde öreceğiz. Ve daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçireceğiz. Sıradaki ilmeğimizi öreceğiz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçireceğiz. Sıradaki ilmeğimizi öreceğiz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçireceğiz. Ve ilmeklerimizi hep yönlerine göreceğiz. Düz ilmekse düz örüp arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçireceğiz. Ters ise ters öreceğiz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçireceğiz. Ve bu şekilde toplamda 70 ilmeğimizi tek seferde bu şekilde kapatacağız. Daha sonrasında kenardaki bağcık kısmımızı da sizlere göstereceğim. Ve sonrasında süveterimizi tamamen bitirmiş olacağız. Yaka kısmımızın lastiğini gördüğünüz gibi tamamladım. Gayet güzel ve şık oldu. Şimdi kenar bağcıklarımızı yapacağız. Ben şu iki taraftaki bağcığımı yaptım. Buradaki bağcığımın da bir tanesini yaptım. Şimdi en sondaki bağcığımı sizlere göstereceğim nasıl yapılacağını. Şimdi şu dip kısımdan, haroşa kısımlarımızdan sayacağız. Ve ilmeklerimizi çıkartacağız. 3 adet ilmek çıkartacağız. Tığımızı alalım. Şimdi haroşa kısımdan sayalım. 2, 4, 6, tekrar nasıl? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 haroşa saydım. Daha sonra onun şöyle karşılık gelen iç bölümüne batacağız. Şu araya, şu ara kısmına ilk ilmeğimi alacağım. Daha sonra 16. haroşa ilmeğimin olduğu şu noktaya batacağım.
Şurada bir haroşa var. O noktaya batacağım. Sonrasında yine ara kısma batıp toplamda buradan 3 ilmek çıkartacağım. Ve bu 3 ilmeğimi şu şekilde şişe geçireceğim. Şu yaka kısmında söylemeyi unuttum. Yaka kısmını başlangıçta ben bu kısmı, bu süveteri 7 numarayla ördüm. Yaka kısmını biraz daha böyle yuvarlak düşmesi hem de böyle çok geniş olmaması için 6 numaralı şişle ördüm. Yani süveteri hangi şişle örüyorsanız 1 numara küçüğünü örün. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi söylemiş oldum. Burada da yine 6 numaralı şiş kullandım. Sizlere bu süveterin yaka kısmının başlangıç kısmında 6 numarayla ördüğümü video içinde yazacağım. Şöyle 3 ilmeğimi aldım. Şimdi arka kısma geçmeden devam ediyoruz. Şişimizi şu şekilde itiyoruz sona doğru ve ipimizi alıp örüyoruz 3 ilmeğimizi. Daha sonra tekrar itiyoruz. Burayı örmek için 2 ucu da açık şiş gerekiyor. Şöyle tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. Eğer burayı 5 şişle de örebilirsiniz. Örecekseniz 4 adet ilmek atmanız yeterli. Biraz daha kalın düşecektir. Tekrar çevirdim. Yine ön kısmından 3 ilmek düzümü ördüm. Tekrar geçirdim. 3 ilmek düzümü örüyorum. Bağcığımı bu şekilde devam ettirerek hep ön kısımdan hiç arka kısmı çevirmeden ilmeklerimi düz bir şekilde örerek ilerliyorum. Ve toplamda 25 santim kadar bağcık yapıyorum. Daha sonrasında kesim çalışmasıyla beraber kesim tamamlayacağım. İplerimi temizleyeceğim. Bağcık kısımlarımızı bağladıktan sonra süveterimizin son haliyle geleceğim. Bağcıklarını da yaptıktan sonra süveterimi tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi fiyonk şeklinde bağcıklarımızı tamamladık. Gayet güzel ve şık oldu. Ben bu renk tercih ettim. Sizler istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Unisex bir modeldir. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.